Bugünlerde sıkça duyduğumuz bazı sorular var. Avrupa, Amerika olmadan kendini koruyabilir mi? Sınırlarını savunma konusunda kendi kendine yetebilir mi? Amerika'nın Avrupa'yı yalnız başına bırakma ihtimali kıta ülkelerini telaşa sürükledi. Washington yavaş yavaş küresel güvenlikte müttefiklerin garantörü olmaktan çıkıyor. Avrupa'da artık Rusya karşısında tek kalmış gibi bir söylem üretiyor. Şimdi bazı seçeneklerle karşı karşıya. Avrupa ordusu kurmak, NATO liderliğini üstlenmek veya savunma harcamalarını artırmak. İlk seçenekle mevcut tartışmalara yelken açalım. Bir Avrupa ordusu hayali yıllardır konuşuluyor. Ancak şu ana dek bir sonuca ulaşılmış değil. Fikir ilk olarak 1950'de Fransa tarafından gündeme getirildi. Amaç Almanya'yı doğrudan silahlandırmadan Sovyet tehdidine karşı savunmaya güçlendirmekti. 1952'de Avrupa Savunma Topluluğu Anlaşması imzalandı. Fakat anlaşmazlıklar sonucu yürürlüğe girmedi. 1966'da Fransa ile Amerika arasında nükleer kuvvetlerin NATO'ya entegre edilmesi konusunda bir anlaşmazlık yaşandı. Daha sonra De Gaulle yönetimi NATO'nun askeri kanadından çekildi. Şunu belirtmekte fayda var. Fransa NATO'dan tamamen çıkmadı. Sadece askeri komuta yapısından ayrıldı. Yıllar sonrasına gelelim. Avrupa'nın AB'ye artık siz de yeterli katkı sağlamalısınız dediğinde işler değişti. Akıllar başa geldi. Bir ordu kurulması ya da savunma harcamalarının artırılması tartışmaları yeniden gündemin ana maddelerinden oldu. Bugünkü tartışmaların odağı genelde bütçeler. Oysa mesele tamamıyla bu değil. Asıl sorunlardan biri Avrupa'nın savunma yapısının parçalı ve dağınık olması. Sadece bütçeleri değil askeri yapıları da entegre etmek gerekiyor. 25'ten fazla ayrı orduyla sürdürülebilir bir savunma planı kurmak oldukça zor. Kıtada şu anda görevde olan 1,5 milyon asker var. Sahada varlık gösteren Amerikan kuvvetlerinden çok daha büyük bir sayı bu. Ancak tahminlere göre Amerika askerlerini çekerse Avrupa'nın 300 bin ilave askere daha ihtiyacı olacak. Bu da yaklaşık 50 Tugay demek. Ayrıca silahlanmada artırılmalı. Bruegel ve Kiel Enstitüsü'nün ortak raporuna göre bunun yapılması için askeri bütçenin kısa vadede yıllık 125-250 milyar euroya yükseltilmesi gerek. Gereken Avrupa'nın ortak bir kuvvet kurması. Bu kuvvetin tek bir ordu altında toplanması gerekmiyor. Ama birlikte savaşabilecek hibrit bir yapı oluşturulabilir. Önemli olan birlikleri doğru yerlerde kullanmak. Askeri güçleri rotasyonla Rusya'ya komşu ülkelerde kalıcı üslere yerleştirmek daha caydırıcı olabilir. Avrupa ordusu kurmak çok kolay değil. Çünkü şimdi Avrupa Birliği'nin temeline baktığınızda Avrupa Birliği zaten güvenlik veya savunmayla ilgili bir birliktelik değil. Refahı paylaşmak üzerine, daha ekonomi, kültür, siyaset, diplomasi üzerine kurgulanmış bir birliktelik. Evet, bir süredir zaten kendi içinde de tartışmalar var. Yani bu birlikteliğin kapasitesi, nereye doğru gideceği, kimlerle birlikte hareket edeceği gibi birçok söylem var, tartışma konusu var. Ama güvenlik ve savunma Avrupa Birliği'nin genlerinde yok. Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği'ne meydan okumak amacıyla Avrupa'da yaklaşık 475 bin Amerikan askeri vardı. 1991'de birliğin dağılmasıyla 10 binli sayılara indi. 2022'ye gelindiğinde Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla yaklaşık 20 bin asker Belarus, Ukrayna ve Rusya'ya komşu ülkelerde konuşlandırıldı. Amerika'nın Avrupa Komutanlığı'na göre şu anda kıtada yaklaşık 84 bin asker var. Avrupa genelinde 40'tan fazla Amerika üssü bulunuyor. Bu üsler kuzeybatıdaki Grönland'dan Türkiye'ye kadar uzanan geniş bir alana yayılmış durumda. Üslerin büyük kısmı Orta Avrupa'da, özellikle Almanya, İtalya, Polonya ve Birleşik Krallık'ta yoğunlaşmış halde. Sovyetlerin son bulmasıyla Avrupa'daki asker sayısını azaltan Amerika, şimdi de benzer bir senaryoya hazırlık yapıyor. İstisnasız şu anda birçok uzman, Amerika'nın Avrupa'daki askeri varlığını azaltıp dikkatini Çin'e ve Hint-Pasifik bölgesine yöneltme fikrinde olduğu düşüncesinde. Amerika Savunma Bakanı sonsuza dek kıtada askeri varlık bulunduramayacaklarını söylemişti. Tabii ki bu tüm askeri personelin çekileceği anlamına gelmiyor. Trump'ın bir tacir kafasıyla siyaset yürüttüğü söylenip durur. Amaçlarından biri de buradaki ülkelerden aldığı parayı artırmak olabilir. Şu anda Avrupa ülkeleri bu üslerin işletme maliyetlerinin yaklaşık %34'ünü karşılıyor. Yani Trump güvenlik karşılığında daha fazla ödeme yapılmasını talep edebilir. Amerika'nın Avrupa ile savunma ve güvenlik alanındaki bu çekişmesi aslında önce maddiydi. Yani Trump'ın birinci döneminde Avrupa'nın savunma noktasındaki harcamaları kısıtlı kaldığı için Avrupa'dan güvenlik şemsiyesini çekeceğini söylüyordu Amerika. Ama bugün biraz şartlar değişti. Bugün ekonomiden daha fazlası var konu üzerine. Yani Avrupa'daki savunma sanayiyle ilgili veya savunma ile ilgili harcamalar evet nispeten arttı.
Ama Amerika hala Avrupa'nın koruyucusu olma noktasında kendini tutmak istemiyor. Çünkü Avrupa'yla da rekabet içerisinde Amerika. Bu rekabet içerisindeyken savunma sanayi ve savunma kıymetli bir yer tutuyor ve bunu artık hani bir Batı medeniyetini korumak için ortak hareket etme noktasından ziyade belki de yakın zamanda Amerika'nın savunma ihracat kalemi olarak görmemiz gerekecek Avrupa'ya. Yani bunu belki de yavaş yavaş sattığını göreceğiz Trump'ın Avrupa'ya. Diğer seçenek de Avrupa'nın NATO'da ABD'nin yerini alması. Kıtanın en büyük askeri güçleri, savunma sorumluluğunu Amerika'dan kademeli şekilde devralmayı öngören yeni bir plan üzerinde çalışıyor. Amaç 5 ila 10 yıl içinde NATO içindeki görev dağılımını yeniden şekillendirmek ve olası bir Amerika çekilmesinin oluşturacağı kaosu önlemek. Peki masada kimler var? İngiltere, Fransa, Almanya ve İskandinav ülkeleri. Bu gayri resmi ama yapılandırılmış görüşmelerin öncülüğünü yapıyor. Planın Haziran ayında Lahey'de düzenlenecek NATO zirvesinden önce ABD'ye sunulması hedefleniyor. Amaç net, bağımlı olmayan, kendi savunma kapasitesine sahip bir Avrupa inşa etmek. Bu tartışmalar aslında refahın mı yoksa silahın mı seçileceğiyle alakalı. Önümüzdeki süreçte refah geride bırakılıp silah yatırımına başvurulacak. İlgili konuyu daha önceki bir videomuzda tartışmıştık. Detaylı bilgiler için onu izleyebilirsiniz. Bu sırada Avrupa savunma sanayi konusunda ne yapıyor diye bakacak olursak, bundan neredeyse 30 yıl önce kıtada şu düşünce hakimdi. Amerika önderliğindeki NATO şemsiyesi altında kıta topraklarında uzun süre büyük bir savaş kapıyı çalmayacak. Bu süreçte ülkeler sırtını büyük ölçüde Amerika'ya dayadı. Dış operasyonlara odaklanan bir savunma anlayışı tercih edildi. Peki günümüzde ne oldu da Avrupa bir dönüşümden geçme kararı aldı? Ukrayna-Rusya savaşının uzaması ve Amerika'nın küresel önceliklerindeki değişiklikler Avrupa'yı yeni bir gerçeklikle yüzleştirdi. Yani öz savunmayla. Kıta onlarca yıl sonra kendi güvenlik sorumluluğunu üstlenmek gibi çetin bir yol ayrımında. Avrupa'nın güvenlik alanındaki uyanışı, askeri harcamalarla birlikte savunma sanayisinde de dönüşümü tetikliyor. Ancak ortada ciddi bir gerçeklik var. Ülkelerin çoğu, büyük ölçekli bir savaş ekonomisini destekleyecek üretim altyapısından yoksun. Özellikle yüksek teknolojili silahlarda Amerika'nın sistemlerine büyük ölçüde bağımlılar. Fakat bu tablo en azından kağıt üzerinde değişim aşamasında. Fransa ve Almanya savunma alanında kapasiteyi büyütmeye kararlı. Paris bu konuda daha keskin bir tutuma sahip. Cumhurbaşkanı Macron bilhassa Amerikan yerine Fransız silahlarının alınmasını istiyor. Kastettiği şey açık. Avrupa savunması kıtanın teknolojik ürünleriyle kurulmalı. Şimdi Avrupa'nın Amerikasız kendini savunabilir mi sorusuna nasıl hazırlık yaptığını, hangi adımlarla ilerlediğini ve bu sürecin önündeki zorlukları tek tek inceleyelim. Yüzleşmek zorunda kalabileceği en somut tehditlerden biri füze ve hava saldırıları. Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonlarda balistik füzeler ve sürü halinde insansız hava araçları gibi çeşitli silahlar kullandığına şahit olduk. Avrupa'da gökyüzüne dev bir şemsiye tutma hedefinde. Bir NATO yetkilisinin ifadesiyle Avrupalılar gökyüzünde sürüler halinde gelen İHA'lara ve füze yağmurlarına hazır olmalı. Bu yüzden hedef oku havada vurabilecek sistemlere edinmek. Bu doğrultuda Almanya öncülüğünde Avrupa Gökyüzü Kalkanı girişimi başlatıldı. 17'den fazla ülkenin katıldığı proje, kısa, orta ve uzun menzilli savunma katmanlarını aynı çatı altında toplamayı amaçlıyor. Bu projede Alman Iris'te, ABD yapımı Patriot, İsrail-Amerikan üretimi Arrow 3 gibi önleyiciler birlikte çalışacak. Girişim sayesinde Finlandiya, Belçika, Estonya, Litvanya, Letonya ve Çekya gibi küçük ülkeler tek başlarına ulaşamayacakları gelişmiş savunma sistemlerinden faydalanabilecek. İlk aşamanın 2025'te, tam faaliyetin ise 2030'da hayata geçmesi planlanıyor. Ayrıca Avrupa hipersonik füze tehdidine karşı Twister projesini geliştiriyor. Nihai hedefse tüm hava savunma sistemlerinin tek bir radar ağına entegre etmek. Bu sayede gerçek zamanlı bir hava resmi oluşturularak hangi tehdide hangi savunma sisteminin yanıt vereceği hızlıca koordine edilebilecek. Rusya-Ukrayna savaş sahası, İHA'ların ne kadar önemli bir silah sistemi olduğunu kanıtladı. Artık $400 bir kamikaze drone, milyon dolarlık tankı yok edebiliyor. Bu gerçek Avrupa'yı da harekete geçirdi. Almanya, Fransa, İspanya ve İtalya, Eurodrone projesiyle Reaper benzeri orta irtifa, havada uzun süre kalabilen İHA'lar geliştiriyor. İngiltere Protector projesiyle mevcut MQ-9 Reaper'larını yeniliyor ve insansız jet destek sistemleri üzerinde çalışıyor. Avrupa ülkeleri Amerika'nın Switchblade,
ve Rusya'nın Lancet gibi kamikaze dronlarından ilhamla dolaşan mühimmat sistemlerini ve aynı zamanda bunlara karşı elektronik karıştırıcı, lazer silahı ve radar gibi savunmaları da envanterine katıyor. Özellikle İngiltere ve Fransa hem kara hem de deniz platformlarında insansız sistemleri test ediyor. NATO uzmanları drone çağında seri üretim ve adaptasyon gösterebilmek ilkesini sık sık vurguluyor. Avrupa'nın savunma sanayi hamlesi Amerika'ya bağımlılığı azaltma amacını da taşıyor. Bazı projelerden bahsedelim. Geleceğin Muharebe Hava Sistemi. Fransa, Almanya ve İspanya'nın 2040'larda göreve başlaması hedefiyle tasarladığı 6. nesil hayalet savaş uçağı. İnsansız sistemler de bu uçağa entegre olacak. 2028'de ilk prototipin uçurulması planlanıyor. Tempest Küresel Muharip Hava Programı projesi. İngiltere, İtalya ve Japonya'nın ortaklaşa yürüttüğü bir diğer 6. nesil savaş uçağı girişimi. Ana kara muharebe sistemi. Fransa ve Almanya'nın Leopard 2 tankının yerini alacak yeni nesil projesi. Avrupa deniz gücü üretiminde de işbirliği içinde. İtalya ve Fransa deniz kuvvetleri birlikte FR-EMM sınıfı fırkateynleri geliştirdi. Avrupa ülkelerinin ve Rusya'nın savunma bütçelerini karşılaştıralım. İlk bakışta tablo net. Avrupa'nın toplam savunma bütçesi Rusya'nınkini kağıt üzerinde neredeyse 3'e katlıyor. 2024 verilerine göre tüm NATO Avrupa üyeleri ve Avrupa Birliği ülkelerinin toplam savunma harcaması yaklaşık 457 milyar dolar. Rusya'nın resmi savunma bütçesi ise yaklaşık 146 milyar dolar. Ancak Rusya satın alma gücü paritesi bakımından çok daha verimli ilerliyor. Ayrıca savaş ekonomisi moduna geçmesi de bunu olumlu yönde etkiledi. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nün 2024 yılındaki raporuna göre satın alma gücü paritesi hesaba katıldığında Rusya'nın gerçek askeri harcaması yaklaşık 462 milyar dolara denk geliyor. Yani Avrupa ile tek başına Rusya neredeyse eşit görünüyor. Üstelik Rusya 2023-2024 arasında savunma harcamalarını %40'tan fazla artırdı. Yani gayri safi yurt içi hasılasının %6,6'sına çıkardı. Bu oran kıtadaki pek çok Avrupa ülkesinin 2-3 katı. Mühimmat ve üretim kapasitesinde durum ne? Daha acil ihtiyaçlar konusunda Avrupa, mühimmat üretiminde ve tedarikinde ortak hareket ediyor. 2023'te Avrupa Birliği, Ukrayna'ya gönderilmek üzere 1 milyon adet 155 mm top mermisinin tedarikini onayladı. Bu girişim kıtada savunma sanayisinin kapasitesini %40 artırdı. NATO istihbarat raporlarına göre Rusya, ayda 250 bin top mermisi üretebiliyor ve bunu 400 bine çıkarmayı hedefliyor. Yani yılda 3-4 milyon mermi düzeyine ulaşmak söz konusu. Avrupa'nın 2023 başındaki top mermisi üretimi ABD ile birlikte yılda 1 milyon civarındaydı. Şimdi 1,2 veya 1,5 milyona çıkması öngörülüyor. Bu bile Rusya'nın halen gerisinde. Yani kağıt üzerinde bütçesi büyük görünen Avrupa, pratikte seri üretim hızında Rusya'nın gerisinde kalma riskiyle karşı karşıya. Benzer durum askeri personel sayısı için de geçerli. Avrupa orduları toplamda 1,5 milyon aktif personele sahip. Ukrayna'daki kayıplara rağmen Rus ordusunun hala 1 milyondan fazla aktif personeli var. Rusya özellikle yaptırımlardan sonra kendine bir yol çizdi ve normal üretim kapasitesini, sanayisini savunma sanayine entegre ederek o yaptırımlardan minimum zarar görme ve savunma sanayinde ve güvenlik savunma noktasında da geriye düşmeme noktasında bir politika izledi ve başarılı da oldu. Hatta Trump'ın Rusya'yı biraz daha yanına çekme isteğinde bu da var. Çünkü Rusya'yı bu şekilde kenara ittiğinizde kendi başının çaresine bakar bir hale geldi. Zaten kötü durumda değildi. Ve bu nokta biraz bu hani çok kutupluluk vesaire tartışmaların içinde böyle bir savunma gücü oluşması Batı'nın işine gelmedi. Moskova'nın savaş döneminde kısa süre içinde 300 bin kadar ek asker seferber edebilmesi Avrupa'yı düşündürüyor. Rusya'nın 2023 verilerine göre nüfusu yaklaşık 144 milyon. Buna karşılık İngiltere hariç Avrupa Birliği'nin toplam nüfusu yaklaşık 450 milyon. Yani teorik olarak Avrupa çok daha büyük bir insan kaynağına sahip. Ancak düşük doğum oranları, yaşlanan nüfus ve askerlik hizmetine karşı toplumsal eğilimler Avrupa'yı dezavantajlı kılıyor. Avrupa'nın savunma harcamalarındaki politikalarını inceleyelim. Almanya uzun zamandır savunmaya az bütçe ayırmasıyla eleştiriliyordu. Ukrayna Savaşı sonrası Başbakan Olaf Scholz 100 milyar euroluk bir bütçe açıkladı. Ancak bu fon 2028'de tükenebilir. %2 hedefini korumak için her yıl fazladan 80 milyar euroya ihtiyaç var. Avrupa'nın en yüksek savunma harcamasına sahip ülkelerinden Fransa, 2024 ila 2030 arasında 413 milyar euro yeni askeri yatırım planlıyor. 2025 için savunmaya
savunmaya 50,5 milyar euro ayrıldı. Bu sayı her yıl 3 milyar euro artacak. Macron %2 eşiğini aşarak %3 ve üzerine çıkmayı savunuyor. Buna karşılık bütçe açığı 2024'te %6,2'ye kadar yükselebilir. Dolayısıyla savunmayı finanse etmek için zenginlere özel vergi, yatırım fonları ya da Avrupa Birliği yardımları gibi seçenekler masada. İtalya'nın 2024 savunma bütçesi yaklaşık 28-29 milyar euro aralığında. %2 hedefini benimsiyor fakat 2027'de %1,61'i görmesi bekleniyor. Başbakan Meloni savunma harcamalarını artırmak isterken AB bütçe kurallarının gevşetilmesini talep ediyor. İtalya, Avrupa ortak savunma projelerinden pay alarak yerli savunma sanayisini canlandırma peşinde. Rusya'yı varoluşsal tehdit olarak gören Polonya, 2024'te savunmayı %4,1'ine ayırdı. 2025'te bunu %4,7'ye çıkarmayı hedefliyor. Büyük çaplı tank, topçu ve uçak alımları yapıyor. Orduyu 150 binden 300 bine büyütmek istiyor. Bu agresif savunma yatırımları uzun vadede ciddi bir bütçe açığı tehlikesini de beraberinde getirebilir. Ancak Varşova, Rusya'ya karşı caydırıcılığı her şeyin önüne koymuş durumda. Polonya'nın Doğu Kalkanı projesi için daha önce hazırladığımız videomuza göz atabilirsiniz. Avrupa Birliği'nden ayrılsa da NATO'nun önemli bir unsuru olan İngiltere zaten %2 seviyesini karşılıyor. 2030'a kadar %2,5 düzeyine ulaşmayı planlıyor. Cephane stoklarının artırılması ve İHA teknolojileri öncelikli alanlar. İngiltere, Baltıklar başta olmak üzere Doğu kanadında varlık göstererek ABD'nin çekilme olasılığına karşı Avrupa savunmasında liderliğe talip. Norveç, Rusya ile Arktik sınırı paylaştığı için savunma harcamalarını 2014'te %2 düzeyine çekti. 2036'ya kadar 2 kat artırmayı hedefliyor. İsviçre bile tarafsızlık politikasını gözden geçirip 2030'a kadar savunma harcamalarını %1'e çıkarma kararı aldı. Avrupa savunma sanayisinin büyük bir dönüşümden geçmeye başladığı bariz. Ama bu dönüşümün rotası artık yalnızca Paris, Berlin ya da Londra'dan çizilmiyor. Daha belirgin bir rol üstlenen bir ülke var. O da Türkiye. Baykar İtalya'ya çıkarma yapıp Piaggio'yu satın aldı. İspanya, Türkiye'den 24 adet Hürjet eğitim uçağı almak üzere mutabakat zaptı imzaladı. Polonya, Romanya, Hırvatistan, Arnavutluk ve Ukrayna'ya Bayraktar TB2'ler ihraç edildi. Türkiye Avrupa savunmasında zaten daha önce de çok kıymetli bir yeri vardı. O kıymeti daha önce anlamayanlar yeni anlamaya başladılar. Örneğin bu Polonya özelinde baktığımızda da bu Türk İHA'larına, SİHA'larına bu rağbet gösteren devletlerden biri, hem NATO üyesi olarak, Avrupalı olarak. Yani Avrupa'ya bir savunma sanayi noktasında hareketimiz var. Türkiye artık kıtanın gelecekteki savunma yapısına yön veren bir aktör konumunda. Fakat Avrupa yeni oluşturduğu 162 milyar dolarlık savunma fonuna Amerika, İngiltere ve Türkiye merkezli şirketleri dahil etmeyecek. Kararın özellikle bu üç ülkeyle derin tedarik ilişkileri bulunan büyük Avrupa savunma şirketleri için ciddi sorunlara yol açabileceği düşünülüyor. Avrupa'nın tek başına hareket edemeyeceğini bildiği için zaten bir taktik geliştirdiler. Bu taktiğin içerisinde de İngiltere ve Türkiye'yi Avrupa Birliği'nin içine almadan ama savunma mimarisinin içine alarak adım atmaya çalışıyorlar. Yani AB artı 2 formatı şu anda. Hatta bunu bir şekilde NATO'yu da dahil ediyorlar. Bazı üyeleri, Amerika hariç, Avrupa Birliği'nin bazı üyelerini dışlıyorlar. Yani bir format belirlemeye çalışıyorlar. Ve orada Türkiye artık sadece belirlenmiş savunma güvenlik politikalarına destek olmaktan ziyade o güvenlik savunma politikalarının geliştirilmesine de katkı sunmak, onun içerisinde de yer almak istiyor. Şimdi buna çok karşı gelemiyorlar bugünkü şartlarda. Daha yüksek savunma bütçesi Avrupa ekonomileri için zorlu kararlar demek. İtalya ve Fransa gibi ülkelerin 2024'de %6'nın üzerindeki bütçe açıklarıyla girdiğini düşünürsek, tanklar, füzeler ve yeni nesil uçakları için kaynak bulmak kolay olmayacak. Üstelik nüfusları yaşlanıyor, sosyal harcamalar yüksek, borç yükleri fazla. Avrupa Merkez Bankası yetkilileri savunma harcamalarının enflasyonist baskıyı artırabileceğini belirtiyor. Ülkeler de AB bütçe kurallarının savunma yatırımları için esnetilmesini talep ediyor. Halkın güvenlik endişesi arttığı için bu masraflara belli bir destek var. Ancak zamanla tehdit algısı azalırsa kamuoyunun büyük bir savunma seferberliğine rızası sorgulanabilir. Peki Amerikasız olur mu? Kilit soru,
Avrupa gerçekten Amerika'nın çekilmesi veya desteğinin azalması durumunda Rusya'ya karşı caydırıcılık sağlayabilir mi? Kapalı kapılar ardında Amerikasız NATO veya Avrupa savunması senaryoları daha sık dillendiriliyor. Mevcut süreçte onsuz yapamazlar, bu bir gerçek. Fakat artık geç de olsa önlem alma zamanı geldi. Tüm çabaya rağmen, Avrupa'daki o niyete, çabaya rağmen Amerikasız şu anda Avrupa'nın güvenliğini sağlamak çok kolay görünmüyor. Ama tabii neye karşı güvenlik noktasını es geçmemek lazım. Bu çok önemli bir soru. Çünkü Avrupa güvenlik savunma noktasını Rusya'ya karşı oturtuyor şu anda. O yüzden Amerikasız bir savunma ortamının oluşması güç. Ama tek tehdit Rusya değil Avrupa için. Ve bu yakın zamanda ortaya daha fazla çıkacak. Ve bu tehditler arttıkça, yani çeşitlendikçe yeni savunma ve güvenlik mekanizmaları oluşturulmaya çalışılacak. Ve orada belki Amerika'nın işin içine daha girmediği bazı sektörlerde Avrupa kendi göbeğini kendi keseceği noktaya gelebilir. Ama yine de bunların hepsi kısa vadede olacak şeyler değil. Çünkü savunma güvenlik noktasında çok uzun zaman geçti Avrupa için o cenaha bakmayalı. Orayı toparlamak için önce mantık, sonra siyaset, sonra ekonomi, sonra da saha gerçekliğini oluşturmak gerekiyor. Stratejik özellik fikrine öncülük eden Fransa, Avrupa'nın nükleer ve konvansiyonel savunma kapasitesinin Amerika'dan bağımsız da ayakta kalması gerektiğini söylüyor. Almanya aynı görüşte değil. Amerika ile entegre savunmayı tercih ediyor. Polonya ve Baltıklarsa Amerikan varlığı olmadan Rusya'yı caydırmanın zor olduğunu vurguluyor. 5000 kişilik hızlı müdahale gücü gibi adımlarla hazırlık yapılıyor. Peki ya Baltıklar ve Doğu cephesinde durum ne? Baltıklarda Rusya'yı caydırmak adına 1400 tank, 2000 zırhlı muharebe aracı ve 700 topçu sistemine ihtiyaç var. Bu rakam Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere'nin mevcut kara gücü toplamından bile fazla. Aynı şekilde yılda en az 1 milyon 155 mm top mermisi stoklanması gerekiyor ki açığa düşülmesin. Rusya'nın Sovyet döneminden miras kalan devasa üretim kapasitesi Avrupa'yı yüksek yoğunluklu bir savaşa hazır olmaya zorluyor. Peki Fransa Avrupa'ya nükleer şemsiye olur mu? 290 nükleer silahı var. Avrupa caydırıcılığını artırmanın bir yolu olarak Fransız nükleer şemsiyesinin tüm AB ülkelerini kapsayacak şekilde genişletilmesi önerisi de gündemde. Bu Amerika nükleer gücü olmadan da Rusya'yı nükleer düzeyde caydırabiliriz düşüncesine dayanıyor. Diğer yandan Almanya'nın başını çektiği bazı ülkeler nükleer gücün tek bir ulus elinde olmasından rahatsız. Bunun yerine Avrupa gökyüzü kalkanı gibi savunma projelerine daha fazla yatırım yapmak istiyorlar. Fransa ise Arrow 3, Patriot gibi Avrupa dışı sistemlerle ortaklık yerine kendi teknolojimizi geliştirmeliyiz diyerek gökyüzü kalkanına mesafeli duruyor. Artık dönüp geriye bakıldığında görülüyor ki yıllar önce oluşan rehavet dönemi geride kaldı. Avrupa Rusya'nın Ukrayna'daki tutumuyla sarsıldı. Amerika'nın küresel ölçekte önceliklerini değiştirmesiyle alarm zillerini çalmaya başladı. Bugün kıta genelinde bir savunma seferberliği yaşanıyor. Savunma bütçeleri hızla yükseliyor. Harcamalarda %2 eşiğini geçen ülkeler çoğalıyor. Bazıları %3 ila 4 bandına göz dikiyor. Yine de zorluklar var. Bunlar ekonomik sürdürülebilirlik, çeşitli ülkelerin farklı tehdit algıları, tarafsızlık geleneği olan devletlerin tereddütleri, dönüşüm, parçalı askeri yapılar, yetersiz üretim altyapısı, kamuoyu baskıları ve ekonomik zorluklar gibi ciddi engellerle de sınanıyor. Avrupalı liderler hem iç kamuoyunu hem de uluslararası camiayı ikna etmek için mücadeleye girişmiş durumda. Rus saldırganlığı öne sürülerek üretilen söylemle kıta halkı değişime ayak uydurmaya çalışılıyor. Avrupa'nın önünde artık tek bir yol var. Daha entegre, daha bağımsız ve daha hazırlıklı bir savunma düzeni inşa etmek. Bu uzun ve sancılı bir süreç olacak. Refah sona erecek, paralar silaha ve savunmaya gidecek. Önümüzdeki yıllar Avrupa'yı zorlu bir dönem bekliyor. Asıl sorunlardan biri Avrupa'nın savunma yapısının parçalı ve dağınık olması. Sadece bütçeleri değil askeri yapıları da entegre etmek gerekiyor. 25'ten fazla ayrı orduyla sürdürülebilir bir savunma planı kurmak oldukça zor. Kıtada şu anda görevde olan 1,5 milyon asker var.